Ay yakalandım. Benim sizleri oturarak karşılamam gerekiyordu, öyle değil mi? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir yaz programı, bir yaz gecesi. Artık yaza tamamen girdik. Şöyle ne yapayım birazcık? Evet, alev alev. Bugün alev öğretmen. Alev alev diyorsunuz. Gerçekten çok sıcak. Klima altındayım ama bakın yani cildim nasıl parlıyor. Nasıl parlıyor. Sıcak. Çok sıcak. Bir şey denemek istiyorum. Fark etti mi? Işık fark etmedi o zaman boş yere. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Böyle belki bir shorts'u görmüşsünüzdür. Biraz kararsızdım. Onu mu yayınlayayım, bunu mu yapayım falan derken karar verdim. 4 üzerine konuşmak istiyorum. 3 de olabilir, 4 de olabilir ama bakayım. Böyle daha iyi. Evet. Gerçekten sıcak bir gece. Yatay üyelik yayınlarında dikey yayın yapıyorum. Bazen Instagram yayını da oluyor ama YouTube'a üye olursanız sizi dikey yayınlarla da karşılarım. Çünkü bolca dikey yayın yapıyorum. Çorap giymiş gibi miyim? Bacaklarım parlıyor. Çorap yok bugün. Çok sıcak. Evet. Ne yapıyorum? Ben bugün üzerine okumak istedim açıkçası. Nedir? Haziran ayı neredeyse bitti. 4'ü görebiliyorsunuz. Haziran ayı neredeyse bitti. Temmuz'a gireceğiz. Ayrıca artık Yengeç burcu dönemine de girdik. Yengeç 4. burçtur. Kalp çakrasını da yönetiyor. Ve ben bu 4 üzerine okumak istedim. Yani Yengeç burcu üzerine okumak istemedim. Belki sonra okuyabilirim ama bugün 4 üzerine ve kalp üzerine okumak istedim. Bir de var, Oğlak Dolunayı var. Bununla da ilgisi var. Yani mesela 3'ü başka bir zamana saklıyorum. 3 çok önemli bir sayıdır. 3 üzerine yapacağız. Ama bugünlük böyle bir içerik düşündüm. Ayrıca burada çok güzel olacak. Şöyle bir şeyde çekeceğim de yayın sırasında bir Instagram Reel'ı. Teşekkür ederim. Nasıl olmuş saçım? Yani ensesini biraz kısalttım ve ilk defa fön çektirdim. Normalde hiç çektirmezdim. Dizi falan hiç izlemiyorum. Dalgalı halini de görün. O hali de güzel. Arada böyle de değişiklikler. Siz nasılsınız? Dünya Kupası nasıl gidiyor? Kim favoriniz? Merak ettim. Biraz bari yapalım. Çünkü biraz böyle bakıyorum. Ben de maç saatine denk getiriyorum. Kimseler yok herhalde. Herkes maç izliyor diyorum. Öyle mi? Maç mı izliyorsunuz beni bırakıp? İspanya. İspanya, evet ben de tutabilirim. İspanya'yı tutarım. Başka neyi tutarım? Gözün üstüne oturmuşum. Neyse ki bir şey olmadı. Evet. Olabilir İspanya. Neden olmasın? Evet. Şöyle bir Kalimera, Kalimera değil ki sabah değil. Kalispera. E, Dur bakayım. Söyleyebilecek miyim? Birazcık Yunanca çalışıyorum. Bunu da biraz daha aslında azıcık daha yaptım mı biraz Yunanca konuşabilirim ama bu salı günü Girit'e geliyorum. I'm going to come to Crete. Hania. Büyük ihtimalle. Evet.
Arala artık neyi aralayayım? Gözlüklerimi mi çıkarayım? Gözlüksüz halim. Ay çok ben unutmuşum kendimi gözlüksüz. Nasıl? Benim gözlerimi görmek isteyenler falan da hani şey diyorlar. Aa, yani ben o kadar alıştım ki gözlük olmasına. Bana şey geliyor şimdi. Gözlük falan olmayınca böyle bir değişik geliyor. Savaşçı yayını yaptım bir tane şey öncesi. Kıdemli savaşçı olacak bundan sonra ve imparator. Evet. Başlayalım neyse biz ya başlayalım. Evet değil mi? Ben 4 üzerine okuma yapacağım demiştim. Gözlerimi görmek. Hı hı. Kareye 4 köşe. Zaten 4 üzerine okuma yapacağım dedim ya bunu taktım. Bakalım yetebilecek mi bugün zaman? Çünkü 4'te şeydir, önemlidir ve ne üzerine olduğunu şimdi size anlatmak istiyorum. Şunu şey yapayım, gözlüklerden gözlük beğen. Şöyle. Bir şiirden söz ediyor ama ona girmeyeceğim. Evet, tamam. Bir şeye baktım da dedim bunu okuyayım mı, okumayayım mı, karıştırayım mı, karıştırmayayım mı? Hayır, ağır gelir biraz. Evet. Bugün 4 üzerine okuma yapmak istiyorum ve 4 nedir? Maddi düzenin sayısıdır en başta. Böyle olarak geçer. 4 dünyada bilinen ilk düzenle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bu da oluşumların kafa karıştırıcı, çok yönlülüğünün sabit formlar biçimde düzenlenmesiyle doğru doğadan uygarlığa doğru bir değişime işaret eder. En eski metinlerden anlaşıldığına göre ilk insanlar ayın zamanın düzenlenmesine yarayan 4 fazını hilal, büyüme, dolunay ve küçülme gözlemlemişlerdir. Benzer şekilde güneşin konumu ve gölgelerin hareketi de insanların kendilerini yönlendirebilmelerine yardımcı olmuştur. Güneşin doğduğu ve battığı noktaların özellikle ilkbahar ve sonbaharda gündüz ile gecenin eşit olduğu günlerde hassas bir biçimde gözlemlenmesi 4 esas noktanın keşfedilmesini sağlamıştır. 4 yön ve 4 rüzgar birlikte yeryüzündeki yaşamın tamamı için gereken koordinatları sağlarlar. Bu yalnızca Asya ve Avrupa kozmolojileri için değil, Kolomb öncesi Amerika için de doğrudur. Maya geleneğinde her şey sırayla renklerle özdeşleştirilebilen 4 temel noktayla ilişkilidir. Temel noktalar uçları 4 ufka değen bir haçla temsil edilirdi. Yerleşmeler bu kareye göre yönlendirilirdi. Merkezindeki kutsal ağaçtan 4 yöne doğru 4 yol çıkardı ve bu çıkış noktalarındaki 4 sanduka köyün sınırlarının koruyucularına adanmıştı. Ne sarkıklığı be. Yani üye olmadığınız anlaşılıyor. Üye olsanız böyle bir şeyin söz konusu olmadığını anlardınız. Evet, 4 yöne devam ediyoruz.
Yani 4 sayısı. Pek çok erken dönem kültürde yeryüzü bir dikdörtgen ile temsil edilmiştir. Örneğin Çinliler için 4 tekerlekli, gölgelikli bir araba biçimini almıştı ve bu dikdörtgen biçim tarlalarının, evlerin ve köylerin fare ilkesine göre düzenlenmesini esinliyordu. Kitab-ı Mukaddes geleneğinde dördün dört yönlü ilişkisi Tanrı'nın gücünün bütün dünyaya yayılmayı üstlenmiş 4 melek ya da melek çocukla açıklanmıştır. Bir de Hezekiel'in düşündeki 4 yaratık insan, aslan, boğa ve kartal vardır ki evet, bir daha söyleyeceğim. İnsan, aslan, boğa ve kartal. Kartal aslında şeyle de ilgilidir. Akrep burcu ile ilgilidir. Boğa burcu zaten tam zıttı. Aslan diyor. Aslanın zıttı da kovadır. Aslında kova burcu da insanla ilişkilidir. Kova şu da demek yani insanın bilgiyi yayması demek. Kovayla dağıtıyor falan gibi bir şekilde yani. Evet. Ve düşünüyorum 4 kraliyet yıldızı da zaten buralarda sanırım. Düşüneyim. Galiba evet. Kutsal tahta yakın dururlar dedik. Bunlar evet. Daha sonraları bu gizemli bir süreç sonucunda telaffuz edilemeyen 4 harfli ilahi adın şöyle bir şey söyleyeceğim. 4 harfli ilahi ad Kabala'da geçer. Bu Türkçe harflerle söyleyeceğim. Sonra ben bunu Kabala'daki şeyiyle telaffuz edeceğim. Y, H, W, H. Yani şuraya şey yapayım en iyisi ben. Göremiyorsunuz. Evet, şöyle. Bu gözlüğü takayım da daha iyi oluyor bu. Bu şimdi size birazcık Kabala yapmış oluyorum. 2 sene Kabala çalışmıştım. He. Bu nedir biliyor musunuz? Bunu Kabala'da şöyle okurlar. Yud, He, Vav, He. Ya da bunu ne diye geçer biliyor musunuz? Bazıları da mesela Erten Özyiğit falan hep bunu diyordu. Yahve. Bu Tanrı'nın gizli isimlerinden bir tanesidir. Bu baş harflerden oluşuyor ama ismi asla öğrenememişiz. O ismi öğrenirsen zaten bilgiye kavuşuyorsun yani. O gizli sırrı öğreniyorsun gibi bir şeydir. Ama 4 harften oluşuyor. 4'ün öyle bir özelliği var. Bugün benim 4 okuyasım geldi kesinlikle. Geçen haç çalışmıştım mesela tahtada. Haç yapmıştım. Haçta biliyorsunuz. Yani bu Latin haçı çeşitleri var. Yani şöyle 4 yönü gösteriyor ya. Haç aynı zamanda 4 temel noktanın bağlantılandırılmasıyla da elde edilir. Ve bazen bu noktalar özel bir dini anlamı vurgulamak için bir daire içine alınır. Eski Mısır'da hafifçe değişmiş bir formda ölümsüzlük hieroglifi olmuştur. Bu biçimiyle ilk Hristiyan mezar taşlarında bile bulunur ve modern bir Kıpti ressam Golgotha'yı İsa'nın yeniden dirilişinin simgesi olarak bir Mısır haçıyla temsil etmiştir. Bu göstergeyi Mısır'da ve Yunanistan'da bulunan yeni Platoncu düşünür Porporios buna kozmostaki ruhsallığın simgesi demiştir. Eski Avrupa'da Etrüskler şehirlerini ve tapınaklarını dünyaya biçim veren haça uygun düzenlemişlerdir. Kilise babaları dinsel törenler için
Sabahlarlarken İsa'nın haçının global gücünün bir simgesi olarak kare içine alınmış haçı gördüler. Örneğin Saint Jerome şöyle yazmıştır. Ve bu haçın biçimi her ne ise dünyanın dört kenarlı biçimi değil midir? Kilise babaları ayrıca Adem ya da Adam adının Yunanca yazılışının dört yönün adlarına Anatole, Dusis, Arkto ve Mesembra'ya gönderme yaptığına ve böylece Adem'in dört katlı maddi dünyanın mikrokozmik bir temsili olduğuna inanırlardı. Şöyle bir yazayım. Şöyle bir şey, şunu biliyorum bir kere. Yunanca'daki diyor ki dört yönün. Anatole deyince şöyle diyebiliriz. Anatole bildiğim kadarıyla, bildiğim değil, bunu kesin biliyorum. Doğu. Yunanca'da doğu demek. Çünkü bir de şöyle bir şey geliyor. Anadolu ismi var ya, bizim topraklarımız. Yani Anatole deyince dedim doğuya Anatole diyorlar. Doğuda karan taraf. Şeyine bakmam lazım. Dusis, Arkto ve Mesembria. Merak ettim şimdi. Hemen. Dusis'e bakayım mesela. Duş değil, Dusis. Ya da şöyle yapalım. Batı. Duisi. Yani şöyleymiş. Dusis diyor ama Duisi. Bu batı. O zaman zıt olarak geçiliyor. O zaman diğer kelimeye de bakacağım. Arkto ve Mesembria. Kuzey daha önce söyler diye düşünüyorum. Kuzey. Allah Allah, bunlar Arkto da değil, Vareisos. Güneye bakayım. Notos. Evet, ben de doğru hatırlıyorum. Güneyin Notos olduğunu biliyordum. O zaman bunun dediği tam uymuyor. Ya benim bildiğim yeni Yunanca ya da bu eski Yunanca zaten. Eski Yunanca'da da şeymiş. Ama doğu batı, kuzey güney herhalde. Adem ismi. Gerçekten biraz zorlama bir bağlantı olmuş. Çünkü ben dedim ya, kontrol ettim ama bu arada yani demem lazım değil mi? İyi bilgi. Anatolia'nın doğu olması Yunanca'da. Devam edelim. Ne kadar bu konuyla ilgilisiniz bilmiyorum. İsa'nın haçıyla dünyanın dört köşesi arasındaki ilişki eski bir Bizans kilisesinin planında ifade edilmiştir. Kare içine alınmış bir Yunan haçı, haçın her bir eşit uzunluktaki dört kolu asıl kubbeyi taşıyan birer kemerdir. Dördün yönlerle anlatılan dünya ile bağlantısı ayrıca dörtgensel tanrı tasvirlerinde de görünür. Örneğin Brahma ve diğer Hint tanrılarında dört baş dünyanın dört yönünü simgeler. Dört kollu Shiva ise dansıyla dünyayı yıkar ve yeniden yaratır. Doğu güç, batı hayır. Şöyle bir şey, yani bunu doğuyu güç, batı zarafet, böyle bir şey, batılılar niye kendilerine güçsüz biz zarifiz desinler? Öyle bir şey de yok. Ama Adem isminde, Adam'da toplanmış eski Yunan'daki dört yön ve aslında Adem yani ilk insan, erkek bir insan prototipidir. Prototip olmasıdır özelliği. Aslında madde dünyasının bir prototipi, insanın prototipi.
Ya tabii ki doğu, yani batı doğuyu güçlü görmez. Böyle bir şey yok. Yani kimse kimseye o güçlüdür falan diye şey yapmıyor. Evet, ne dedik? Dört kollu Shiva ve dünyayı yıkıyor ve tekrar e, yapıyor. Sürekli bir döngü var zaten. Şuna gelin mi? Manastır'ın günlük dua kitabında diyor ki, Orta Doğu'daki haçla Tanrı'nın kuzusu dört evangelist ve sembolleriyle dört cennet ırmağıyla kuşatılmıştır. Bu kısmı geçeceğim. Evet. Dördün daha pek çok özelliği vardır ama hemen hepsi maddi olarak kurulu dünya ile bir takım ilişkilere götürür bizi. Bununla birlikte pek çok uygarlıkta dördün saymanın üst sınırı olduğu da unutulmamalıdır. Bir karış dört parmaktır. Dört avuçluk bir genişlik bir ayak boyudur. Dil bilimsel olarak dörtten önceki sayılar çoğunlukla dörtten sonrakilerden farklı ele alınır ve yeni sayı grupları ya da sayma formları dört ile başlar. Amon-Ra da eski Mısır'ın dört yönün efendisi diyor. Klasik gelenekte dörde gösterilen kuvvetli ilgi en açık olarak dördü ideal sayı olarak gören Pitagorasçıların öğretilerinde görülür. Bununla birlikte maddi dünya ile bağlantısı dördüncü üç boyutlu cismin, kübün bu dünyaya aitmiş gibi ele alınması olgusuyla açıklanabilir. Böylece dört ayaklı yaratıkları tipik yeryüzü yaratıkları olarak açıklamak olası olur. Bu da ilginç. Şimdi dört ayaklı yaratıkları yeryüzünün tipik yaratıkları olarak açıklamak. Yani tipik yeryüzü yaratıkları. Biz nedir? İki ayaklıyız. Aslında şey var, İki de nedir? Dualitenin sayısıdır. Zıtlıkların sayısıdır. İnsan dediğimiz canlı da aslında hayvanlar da iki cinsiyetli. Yani biz de zıtlıklarla var oluyoruz. Hep bir taraftan bir tarafa, iyi, kötü, aydınlık, karanlık şeylerimiz var zaten. Gitgellerimiz falan var. Dünya da bununla biz böyle çatışması vardır ya. Hayvanlarda öyle bir durum yok yani dört ayaklılarda ama şimdi hayvan dersek kuşlar ne olacak? Onların kanatları var, iki tane ayağı var. Yani böyle de bir durum. Neyse. Dört net ve kolay anlaşılabilir bir geometrik form sunar. Böylece dört açılı formlar özellikle de kare mükemmel ve kendine yeterli olarak düşünülür. İngilizce'de hala dürüst, square yani kare insan denir ve Nietzsche'de gövdesi ve ruhu dikdörtgen olması gereken ideal insana dair umutlarını açıkladığı zaman benzer çizgileri düşünüyordu. Büyük bir olasılıkla Pitagorasçılar içinse 1 artı 2 artı 3 artı 4 eşittir 10'la biçimlenen tetraktis büyük birliği kucaklar ve 4 ile 10 birbiriyle yakın ilişki içindedir. Ben size onu çizeyim mi? Bir dakika. Bu çok güzel. Bunu çok seviyorum çünkü. Şöyle size o tetraktis nedir? Bunu çizeceğim. Şimdi bir noktayı yaptık. Ondan sonra durun biraz daha ortaya yapayım. Bir. Bu iki. Bakın nasıl bir mükemmellik olacak. Bu 3. Bu da 4. Şimdi bunları toplayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve şuradan saydığınız zaman 4 tane nokta. Buradan saydığınız zaman 4 nokta. Buradan saydığınız zaman 4 nokta var. Bir eşkenar üçgende oluyor böyle.
Ama yani bir şeylik hali de var, bir mükemmellik hali var. Nereden bakarsan, neresini çevirirsen çevir aynı eşitliğe gidiyor. Bu tetraktis denilen olgudur ama bunu yapan şey de 4'tür yani. Hani 4 sayısının böyle bir anlamı var. Yani o yüzden bu sayılar çok kıymetli. 1, 2, 3, 4 ve 10. Diğerleri böyle arada kalıyor. Yani başrol oyuncuları her zaman bu sayılar. Pitagorasçı görüşlerden hareketle hem kilise babaları hem de ortaçağ Avrupa filozofları sıralama işlevi gören 4 öğeden insanın psikolojik güçlerinin rengarenk dünyasını açıklayan 4 ruh haline kadar sayısız dörtleme grubu keşfetmişlerdir. İzmirli Theon, Tetraktis ve Dekade üzerine yazdığı kitapta dörderli 10 grup sayar. Sayılar birler, onlar, yüzler, binler idi. Basit canlılar, basit canlıların biçimleri, canlı varlıklar, topluluklar, birey, köy, kasaba, ulus, kapasiteler, yılın mevsimleri, insanın dönemleri ve insanın parçaları, gövde ve 3 ruhsal parça. Bu arada yorumcular yalnızca kutsal tahttaki 4 yaratıktan değil, aynı zamanda kendi kutsal metinlerinin 4 katlı anlam içeren öğretilerine ve tarihi alegorik, ahlaki ve analojik İncil yorumlarına yer vermeyen 4 İncil'den de alıntı yaparlar. Hristiyan yorumcular 4 koluyla 4 yönü gösteren İsa'nın haçında ideal bir sembole kavuştular. 4 yön onlara göre İncil'de vaat edilen 4 yöndür. Ama aynı zamanda yükseklik, uzunluk, derinlik ve genişlikten oluşan boyutlarla da bağlantılıdır. Hani boyut, evet, ama burada biz 3 boyutluyu biliyoruz ya, ama aslında evet şey değil. Yükseklik, uzunluk, derinlik. Bir dakika, yükseklik ve uzunluk aynı şey mi? Derinlik ve genişlik. Şimdi bunu düşündüm. 3 boyutu düşününce 4 boyut ne oluyor? 4. boyut. Zaman değil miydi? Burada bu arada ben nelerden söz ederken sizce boyu mu işlevi mi diye geldi. Her ikisi de. Var mı? Ben ikizler burcuyum. Her şeyi aynı anda isterim. İki şeyi de aynı anda isteyebilirim. Ortaçağ Hristiyan yorumcularına göre cennetteki 4 ırmak eski ahitin 4 büyük peygamberi vesilesiyle Musalardan akar ve İsa 4 İncil'e vesile olmuştur. Cennetin 4 ırmağı Hinduizm'de de bilinirdi. Cennetlik ineğin 4 memesinden süt verdiği söylenir. Aynı şekilde 4 ırmak cennete ilişkin İslami fikirlerin önemli bir özelliğidir ve bu nedenle İran ve Moğol Hindistan'ındaki pek çok bahçe 4 kanalla çerba 4 bahçeye bölünür. Bu motif cennetsel mutluluğun yeryüzünde bir temsilini veren Anıtkabirlerde çok sık uygulanır. Acaba bizdeki Ankara'daki Anıtkabir'de böyle bir şey var mı? Daha devam ediyor. 4'e belki de böyle daha devam etmemiz gerekecek. Bitmiyordu. Bugün bitmez bu 4. 10. yüzyılda Basra'daki İhvan-ı Safa Pitagorasçı fikirlere çok güveniyordu ve buradan hareketle 4'ün önemini vurgulamışlardı. Tanrı'nın kendisi doğadaki şeylerin çoğunu dörtlemeler olarak biçimlendirmemiş midir? Sıcak ve soğuk, kuru ve nemli sıfatları vardır. 4 öğe, 4 ruh hali, mevsimler, yönler, rüzgarlar, burçlarla ilişkili yönler, mineraller, bitkiler, hayvanlar ve insanlar, 4 sayı türü ve benzeri. Benzer bir 4 elementi saymadı yalnız daha.
Benzer bir yaklaşımı olan 17. yüzyıl Alman mistik düşünürü Eckhart Wegel'e göre 4 sayısında bulunan doğanın yarattığı Einmaleysis ne diyor? Matematiksel şema. Yani bu doğanın yarattığı matematiksel şemayı kavramak, onlu sistemi kavramaktan daha kolaydır. Şöyle de bir şey var, size bunu da çizeyim de ondan sonra yavaş yavaş kapatırım. Şimdi yaptık. Bunu siliyorum tekrar. Seviyorum ya tahtaya bir şeyler çizmeyi. Bir gün resim de şey yapacağım. Evet. Yüzü yapalım şöyle. Kafa, boynu. Leonardo'nun insanı. Yani bunu şey olarak ciddiye almayın lütfen yani. İnsan çizimini böyle yapmam tabii de. Ne yaparsa şu anda böyle bir tam da görmeden. Ay hiç olmadı. Ay oldu mu? Olmadı. Oldu sayılır. Evet. Böyle eller çarmıh gibi de oluyor böyle olunca. Şimdi bunu bir kareye almış. Evet, tam bu kare olarak. Ben biraz uzun yaptım. Böyle karede. Şu an görüyor musunuz? Ve bu kareyi tekrar bu kafadan almış. Kafadan burayı ortaya bölmüş buralarını. Buradan böyle bir kareye almış. Alın işte mükemmellik. Ve buradan da aslında ne oluyor? Ve şuradan da bölünüyor. Böyle. Bakın ne kadar düz de çiziyorum. Direkt eşit. Bakın. Böyle açılmış bir insan. Ama yani oranlar falan buraya ben ulaşamadığım için iyi çizemedim. Ama anladınız değil mi? Yani hani kare içindeki kare ve insan formu, buradaki mükemmellik falan. Tabii insan ne kadar mükemmel? Yani insanın prototipi mükemmel. Yani insanın ideali mükemmel. Olması gereken insan mükemmel. Ama yani karşımızdaki tüm insanlar, hayattaki insanlar falan mükemmel mi? Değil. Biz de değiliz. Mükemmel olmak için çalışıyoruz zaten. Hani hayatın sonunda belki mükemmelliğe gelirsek ne ala. Hani o zaman cennet de zaten gelmiş oluyor. Böyle bakıyorum ben. Kilise babalarından düşünür Irenaeus daha ileri giderek 4'ün tam olarak 4 İncil'dekinden daha az ya da daha çok olması imkansız olacak şekilde mekansal ve dünyevi düzenin mükemmel sayısı olduğunu iddia etmiştir. İlginç olan 4 kutsal kitabın Hristiyan geleneğiyle sınırlı olmayışı, Hindistan'da 4 Veda vardır. İslami gelenek 4 kutsal kitap kabul eder. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. 4 İslami uygulamaların başka alanlarında da önemli rol oynamıştır deyip ilerliyor ve ben bunu burada birazcık keseceğim çünkü çok uzayacak. Burada sayılar da var. Herhalde dur bakayım. Şuradaki sayılar kaç tane sayı olabiliyor? Şuraya bir şey yaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. 12 de mükemmellikle ilgilidir. Çünkü 3 çok güzel bir sayıdır. 3'ün özellikleri var, ayrıca okuyacağım.
4 de maddi dünyanın sayısı, 3 ise ilahi dünyanın sayısı. 4 ve 3'ün çarpımı bir araya gelişi 12. 12'nin böyle bir özelliği var. Yani 1 ve 2'yi toplayınca da 3 ediyor zaten toplamında ama zaten ilahilik ruhsal plan, maddesel planın daha üstünde bir şeydir. Yani sayı azaldıkça aslında onun manevi boyutu ve gücü büyüyor. Düşünürseniz yani güzel bir cümle oldu. Ben bunu sevdim. Yani sayı küçüldükçe gücü artıyor. Yutan eleman vardır ya 0. Yani çarpımı hepsini 0 yapıyor. Ama zaten dediğim gibi 4 maddeselliğin en önemli sayısı, maddesellik sayısı. 3 ise manevi boyutun sayısı. İkisinin bir araya gelişi 12 ama 12 de eşittir 3 gibi de şey yapabiliriz numerolojik olarak şeyine bakarsak. Böyle etkileri var. Bir, teklik, bir en önemli sayılardan bir tanesi falan. Yani şimdi diyeceksiniz ki sen de her sayıyı çok önemli kabul ediyorsun ama yani önemli zaten şöyle söyleyeyim 1'den 9'a kadar tüm rakamlar önemli. Sıfırın zaten dediğim gibi farklı bir şey var. Sıfır noktası, nokta. Nokta hani en önemli şeye giriyor zaten. Tüm doğrusal geometride falan da yani noktadan geliyorsun, noktaya gidiyorsun. Ben bayağı başka konulara gireceğim. Bunlara girmeyeyim en iyisi. Yoksa konu iyice genişleyecek. Ne güzel, ne kadar şu anda gayet güzel bir izleyici kitlesi var. Sevdim. Ben de böyle şeyleri konuşmayı çok seviyorum. Çünkü hani felsefe çok severim. Yani şu kılığıma bakıp alakası yok diyebilirsiniz ama tasavvuf konularını severim. Ezoterizm severim. Böyle de giyinmeyi de severim. Bu başka bir şey. Bu işte dünyadaki maddesel yön. Ama diğer plan dediğim gibi hepsinin üstünde. Tarih sever miyim? Tarih severim ama hani tarihim benim lisedeyken şeydi sanırım. 98 falan alıyordum. 98, 99 alıyordum. 100 alamıyordum. Ya bazen bir küçük tarihi karıştırıyordum. Tarihi severim ama oturup da tarih kitapları okumuyorum açıkçası. Belki daha sonraya gidebilir. Tarihi yerleri gezmeyi çok seviyorum. O tarihi yaşamayı seviyorum. Ezberlemekten ziyade. Bir de yakın tarih sevmiyorum. Ben ya çok eski tarihleri seviyorum, iyice mitoloji falan gibi, arkeolojik şeyler gibi. Yani son dönemde bir Avrupa tarihine merak saldım. Çünkü gidiyorum falan görüyorum ya diyorum hep bizim tarihi değil başka tarihleri de görmemiz lazım. Öyle. 4 sayısı. Resim yaparken de yayın yapacağım da bir türlü tam düzenimi bir şeylerimi kendime tam şey yapamadım, hazırlayamadım. Yani yeni resimler düşünüyorum ve yeni tarz düşünüyorum açıkçası. Ama nasıl diyecek olursanız ben normalde en çok yaptığım tarz çok yavaş ve adım adım ve gerçekçi tarz. Ama bu da mesela çok mesai istiyor ve biraz zaman verince tekrar üzerine başlıyorsun. Hızlı hızlı resimler yapmayı düşünüyorum. Bir ara öyle çok yapıyordum sulu boya gibi. Onun konseptini belirlersem çünkü benim için içerik çok çok önemli. Yani olmaz benim için. Bunun resmini yaptım oldu bitti değil. Aslında bir yerden başlamak da ilerlettiriyor ama ben ona bir konsept yaratmam lazım. Çünkü kavramsal sanat her zaman benim için çok önemliydi. Onu kurduktan sonra bir şekilde yapabilirim. Bu yayından sonra ne yapıyorum? Kıdemli savaşçılara bir YouTube yayını açıyorum. Dikey yayın olacaktır. Geçen haftaki yayın ve arada bir telafi yayını yaptım. Niyeyse kaydolmamış. Umarım bugün olur. Bugün şeyini yaptım. Bir provasını yaptım. Ondan sonra da imparatorlara yayın olacak. Büyük ihtimalle ben yarın Patreon üyelerine bir canlı yayın yapacağım. Belki sürpriz YouTube yayını da olur. Yarın birazcık video da çekeceğim. Prova videoları. Salı günü Girit'e gidiyorum. Oradayım ama oradan da bolca paylaşım yapacağım ya da yayın da açacağım çünkü ona göre bir düzenek bir şey yaptım. Biraz deniz, güneş, tarih yaşamak istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öptüm. Başka şeyi kapatıyorum. Bakayım.
Üzerimde hangi parfüm var? Paradoks. Prada Paradoks. Arkamdaki resmi indirip göstereyim. Tamam. Bu resmi hiç göstermemiştim. İndireyim de mi göstereyim? Bakın. Belki de başka niyetle soruyorsunuz. Bu da benim zamanında yapmıştım. Bitirme zamanı. Çünkü kıyafetime de çok rengi uyuyordu. Ben pop art'la bayağı ilgileniyordum. Ve tez konum da şeydi. Şöyle diyeyim size. Pop art'taki kadın imgelemi ve ben de böyle pop art'a dair resimler yapmıştım. Bu da onlardan bir tanesiydi. Böyle resim de yapılır ama bu da aslında uzun sürede yapılan bir resim. Yani ben böyle çok ince ince işliyorum, geçişler falan yapıyorum ve belki hızlı bu tarz falan şeyler de olabilir ama o şeyi yapmam lazım. Belki bir sergi başka konseptiyle bir şeyler çıkar. Ama dediğim gibi bazen insan sanatçı da böyle kalıyor. Bir de yarım resimleri bitireyim diye böyle oluyordum. O yarım resimler bitmiyor. Bitmeyince ben de yeni şeye başlayamıyorum. Yarım şeyi bitirmek mi yoksa belki de onun gitti başka şeye başlamak mı bilmiyorum. Ben her şeyi bazen aynı anda istiyorum işte. O zaman da hiçbir şeyi tam yapamıyorsun. Bölünüyorsun, dağılıyorsun. Var yani hayatımda bu yok mu? Var tabii ki. Bayağı bir yamuk mu duruyor? Sevmem yamukta durmasını. Kabardı mı? Ne oldu bu? Evet. İyilik canlı yayınlarına geçelim artık. Beni Beşiktaş'ta gördünüz çünkü Scorpions konserine gitmiştim. Acaba Alphaville konserine de gitsem mi diyorum. Böyle bayağı eskiler, 80'ler oldu. Peki ya yol bitmeden başlamış olacak? Ya yolun sonuna gitmekten vazgeçmek değil ama olay nedir biliyor musunuz aslında? Olay yolda olmaktır. Yani her zaman yola uzun sonuna ulaşmak değil. Yani o yola çıkmak ve onu yaşamaktır. Çünkü bir şeyin sonucu diye bakarsanız ben burada sonuca ulaşacağım. Ne oldu sonuç? Sonuca bakarsanız hepimiz öleceğiz. Yani böyle bir gerçek var. Yani hani çok güzelsin deniyor. Ben de seviyorum kendimi. Ne güzelsin diye iltifatlar alıyorum falan. Ama biliyorum ben de bir gün öleceğim. Hepimiz öleceğiz. Yani yaşlanacağım, öleceğim, çürüyecek. Sonra 1 ay 40 gün içinde bedenim iskelet olacak. Yani böyle bir gerçek var yani. Tüm modunuzu bozdum belki ama. O yüzden eğer sonuca bakacak olursak öleceğiz yani. Hani ya da illaki hayatta entropi şeyi vardır ya. Bir şeyi kendi haline bırakırsan bozulur. Yani yok. Kendi haline bıraktım mı o ne olacak falan. O zaman entropi kanunu gereği parçalanıyor, yıkılıyor. O yüzden de bir şeyin o süreci yaşamak var, o deneyim var, o yolda olma hali var. Yoksa yani bir sürü insan hasta oluyor, kanser geçiriyor. Onun sonucunda ölüyor yani. Çünkü hepimiz öleceğimiz için eninde sonunda ölüyorsun yani. Hastalıktan ya da değil. O yüzden de o süreç önemli benim için. Şimdi başka tür duygusallaştım neyse. Yani. Bu yolculuk var ya yani hiçbir zaman bu tür bir zafer yok. Nasıl yaşadığın, nasıl bir hayatta bıraktığın önemli. Nasıl bir iz bıraktığın önemli. Yani arkandan ne dedikleri önemli. Ay ben şimdi niye duygusallaştım ya? Babam aklıma geldi. Kadir İnanır'ın ölümünden sonra yani oluyorum aslında. Pek demedim, bir şey paylaşmadım ama bir yandan da babama benzetirdim. Senin arkandan ne konuşulduğu çok önemli bir şey tabii. Yoksa yani diyorum ya sonuçta ölümlü dünya ve herkes ölecek. Neyse. Görüşmek üzere diyorum. İyi geceler. Nasıl kapatıyordum ben bunu ya?